Doğru. İsrail'den gelen Türkiye'ye tepki bu ne ilkti ne de son olacağı benziyor. Daha önce de yapılan açıklamalar Bravo. ve tehdit ifadeleri vardı, tehdit dili kullanıldı. Ama bu sanki tehdit diline neden tehdit diyorum? Çünkü İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözleri diplomatik bir sürtüşmeden çok daha tehdit, sanki ölüm tehdidi içeriyor. İşte Saddam Hüseyin'in nasıl düşürüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü hatırlayacak olursak 90'lı yıllara gelirsek şimdi bu çok çirkin kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha önceki yönetimleri işte birçok nasıl diyelim darbe girişiminde dünyanın farklı noktalarında biz vardık. Biz bunların içindeydik de mesela Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'i de eşdeğer tutarsak İsrail'i bakan nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor? Saddam Hüseyin'le Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yan yana koyan bir açıklama. Burada sanki daha farklı bir şey var gibi. Göksu şöyle, şimdi İsrail orada güzel bir yere getirdin konuyu. İsrail ilk defa tehdit etmiyor veya ilk defa böyle alçakça saldırmıyor. İsrail ilk günden bugüne Türkiye'yi hep hedef ülke olarak görüyor. Neden? Çünkü diyor ki bu işin eğer savunanı, bu işin bize karşı duranı olursa Türkiye olur, olursa Sayın Erdoğan olur. Evvel zaten yaptığı bu konuda ispatlar var Sayın Erdoğan'ın. Yani İsrail'e bugüne kadar haddini bildiren, hatta o alçakça uygulamalarına net belgelerle konuşan tek lider Sayın Erdoğan. Bunu bütün dünya biliyor. Şimdi hatırla, katliam ve soykırım başladığında İsrail aslında Türkiye'ye hedef alan, dolaylı olarak da Sayın Erdoğan'ın da hedef olduğu bir takım çıkışlar yaptı. Neydi onlar? Hatırlarsan, tırnak içinde söylüyorum onların ifadesiyle, Hamas'ı bir terör örgütüne benzetti ve Hamas'ın teröristleriyle ilgili de Mossad operasyonlar düzenleyecek. Diğer ülkelerde de bu operasyonlar sürecek. Diğer ülkelerden de kastı Türkiye, Katar ve Lübnan gibi ülkeleri dillendirdi. Bu tesadüf müydü? Asla. Bu kasten mi yapıldı? Evet, kasten yapıldı. Biz o dönemde de gereğini yaptık. Yani hemen gereken cevap verildi bu alçakça saldırıya ve İsrail'e Mossad üzerinden yürüteceği sürece sahada Milli İstihbarat Teşkilatımız yaptığı operasyonlarla cevabını verdi. Şimdi bu süreçte İsrail Türkiye'yi arka plana mı attı, yoksa yine en baş hedef İsrail için en büyük tehdit Türkiye mi? Evet, en büyük tehdit Türkiye. Çünkü şu an Göksu, biz susmuş olsak, bu konuyu görmezden gelsek, emin ol dünya bu konuyu hiç konuşmayacak. Öyle bir ortamın maalesef içindeyiz. Şimdi İsrail'in o zaman en büyük handikapı veya en büyük korkusu Türkiye'nin hala bu konuda tutumunu sürdürmesi ve Sayın Erdoğan önderliğinde de her konuda İsrail'i sıkıştıracak, hatta giderek İsrail'i daha köşeye sıkıştıracak bir takım siyasi manevraları yapması. İşte şimdi buna bir İsrail'in cevap vermesi lazım. Bu cevabı diğer alanlarda veremeyip hep boyun ölçüsünü aldığı için ancak böyle lafla, sözle, hakaret ederek, alçakça saldırarak süreç yürütmeye çalışıyor. Ve burada da hani dediğin doğru. Neye güveniyor? Amerika'ya güveniyor elbette. İşte o yüzden bir bağlantılı olarak sordum. İsrail'i Bakan bunu kendi mi yapıyor? Kendi bir anda çıktı da böyle bir açıklama mı yapması gerektiğini düşündü? Kendi düşüncesini mi ifade etti? Yoksa İsrail'i Bakan'ın birileri mi böyle konuşturdu? Birileri böyle konuşturuyor. Amerika'yı burada hemen en başa koyarım sevgili Göksu. Çünkü Amerika bu konuda İsrail'e halen her türlü desteği veren ve bunu da hiç esirgemeden veya saklamadan yapan bir, en az İsrail kadar suçlu bir teröre destek veren yapı. Ve dikkat edersen dün de konuştuk yayında. Amerika desteği keserse ne olur? Amerika desteğe devam ederse ne olur? Aslında bu sorunun cevabını verdiğin takdirde Amerika şu anki İsrail'in esas arka planda destekleyeni, İsrail'in şu an ayakta durmasını sağlayan o temel yapı direği ve Amerika bu konuda İsrail'e her türlü ödünü vererek, her türlü cesareti vererek süreci götürmek isteyen, İsrail üzerinden yürütmek isteyen bir yapı. Şimdi Amerika İsrail'i ortada bıraksa, teröre desteği kesse, İsrail bu derece küstah olabilir mi? Kans denilen katil, terörist bu derece rahat konuşabilir mi? Elbette konuşamaz. Bu kişinin asla kendi görüşü değil. Yani bunlar kapalı kapılar ardında konuşulan, İsrail'in o kabine diye sunduğu terörist yapının sürekli dillendirdiği, kendi aralarında mutabakat olarak gördükleri hususlar. Orayı dillendiriyor Kant. Sözcüsü o. Ama arka planda dediğim o yapının, ona destek veren Amerika'nın olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü bunlar dediğim gibi yenilir yutulur gibi saldırı ve ithamlar değil. Esas
Saddam'ın sonunu görecek olan Netanyahu'nun ta kendisi. Yani Netanyahu ve beraberindekiler, Kantz bunun başında geliyor. Eninde sonunda muhakkak bunun bedelini ödeyecek ve dünya adaleti önünde hesabını verecek. Bundan hiç kaçış yok. Onlar da bunu bildiği için hedef saptırma veya işte konuyu başka yere çekme adına böyle alçakça saldırılarla, karalamalarla süreci oyalamaya, başka yere getirmeye çalışıyorlar ama emin ol Göksu, başta Türk milleti olmak üzere bütün coğrafyalar, insanlık kimin nerede konumlandığını çok net görüyor. Sayın Erdoğan'ı da elbette bu konuda bu işin bayraktarı olarak bütün dünya kabullendi, benimsedi ve destekliyor. Bunu zaten halk hareketlerinde, o bölgedeki halkların Türkiye olan sevgisinde, Sayın Erdoğan isminin duyulduğunda verdiği tepkide çok net görüyorsun. İsrail bana göre hani akrebin artık en son kendini sokacağı ana yaklaştığı süreci yaşıyor. Ve bana göre yolun sonuna geldiğini gören İsrail, Kantz ve ekibi Netanyahu bu zehirli söylemlerle artık o son kuduz refleksini gösteriyor. Çünkü bu süreç artık götürülebilir değil. Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı aslında sadece İsrail değil, diğer dünya devletleri tarafından da çok tartışılacak. Dün de zaten yayında söylemiştim. Bu çok ses getirir bu söylem diye. Zaten önümüzdeki dakikalarda, saatlerde belki o Kantz alçağı gibi yapılan bir hakaret olarak değil de bu lafın ne anlama geldiği veya ne yapılması gerektiği konusunda dünyada belki bir tartışma başlayacak. Ve Sayın Erdoğan da bu süreci açmış olacak ki burada Sayın Erdoğan hep biz diye cümle kullanması çok anlamlı. Burada dikkat edersen hani herkesi kucaklayan, başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere mesajlar içeren bir konuşma. Orada yapılması gerekenleri Sayın Erdoğan aslında dolaylı olarak duyuruyor. Yani biz Karabağ'da, Libya'da saha anlamında çok şeyler yaptık. İstihbari anlamda, verdiğimiz destek anlamında. Bu destek ve bu yetenek, istihbari bilgiler bizde var. Diğer devletler de bir araya gelirse ortaya ciddi bir güç çıkar demek istedi Sayın Erdoğan. Aslında o mesaj herkeseydi. Umarım diğer devletler de alması gereken dersi alır ve bu süreç artık İsrail'in aleyhine işleyecek şekilde ve net de görülür bir şekilde terse döner. Bunu biz bayraktarlığını yapmaya hazırız. Sayın Erdoğan'ın çıkışı zaten bunu gösteriyor sevgili Göksu. Şimdi hocam şuradan da devam edelim. Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzeten zihniyeti Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Sertti. Aslında onların da yarasının olduğu yerden vuruldu diyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi bakanlar, hükümet tarafı peş peşe bu açıklamaları yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması oldukça çarpıcıydı. Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak dedi. Aynen. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Yani Hitler'le Netanyahu ve Netanyahu hükümeti eşdeğer tutuldu. Bize biraz tarihten bahseder misiniz? Hitler'in sonu nasıl gelmişti? Son nefesini nasıl vermişti Hitler? Hitler zaten hani o benzetme çok güzel. Hitler aynı muameleyi yaptı Yahudilere. Soykırdı, katletti ve bunu da bütün dünyanın gözüne baka baka aslında tarih tekerrür mü ediyor diye soruyorsun, sorguluyorsun. Ve dünyayı yok sayarak, kendi yaptığı her şeyi doğru kabul ederek bir süreç yürüttü. Ve sonunda kendi sonunu kendisi hazırlamak durumunda kaldı. Şimdi burada bahsettiğimiz süreçte Netanyahu'nun Hitler'den farkı var mı? Yok. Hatta ben şu noktada da bir sorgu yapmıştım kendi kendime. Acaba gerçekten soykırım yaşayan bir yapı, bir devletin geçmiş tarihinde bunlar yaşandıysa o devlet bunları yapar mı? Çünkü Hitler'in yaptığı da Netanyahu'nun yaptığını aratmaz. Orada da gene bir ırka, bir topluma yönelik toplu hedef olabilecek saldırılar gerçekleşti. Soykırıldı, insanlar katledildi. Onun dramı hala müze olarak Almanya'da sergide. Ve en son artık bu yaptıklarından dolayı Hitler'in de kendi kendini akrep örneğin o nedenle verdim. Bir sona götüren sürecini gördük. Bana göre Netanyahu ve kadrosu da aynı yönteme, aynı sona doğru hızla yaklaşıyor sevgili Göksu. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Hocam lütfen ayrılmayın. Sizinle devam edeceğiz. Çünkü bu başlığa biraz ara vermek istiyorum ama Ankara'dan sıcak bir gelişme var. Milli İstihbarat Teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK-KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıntıları dinleyelim, ardından sizinle devam edelim. Murat Bekmezci bizle.
Murat. Hemen aktaralım Göksu. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Operasyonun adresi bu kez Irak'tı. Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK'lı Ronalhi Dilfin kod adlı, Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. MİT örgütün üst yöneticilerini TSK'nın Hakurk'taki hareket bölgesine yönelik eylem talimatını terör suçlarında haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktarıldığını tespit etti. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Terörist Duran ve Öklü MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararını aldı. Hakurk'ta operasyonun düğmesine basıldı biraz önce de söylediğim gibi ve Vesile Duran'la Dilan Öklü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Peki bu iki isim kimdir? Onun detaylarına bakacak olursak Ronalhi Dilfin kod adlı Vesile Duran 2014 yılında PKK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen silahlı ideolojik eğitim almasının akabine söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki hareket bölgesinde faaliyet göstermekteydi. Bir diğer isim olan Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü de örgüt tarafından 2014 yılında henüz 15 yaşındayken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşiydi Dilan Öklü. Etkisiz hale getirilmeden önce de yine biraz önceki isim gibi bu da Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu. Özetleyecek olursak MİT başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Peki. PKK'lı iki isim düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Peki. Göksu. Coşkun Hocam, sizinle devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen iki PKK-KCK'lı teröriste etkisiz hale getirildi. Kim olduklarına ilişkin ayrıntıları da Murat Bekmezci aktardı. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri son günlerde operasyonlarına daha da hız kazandırdı ve örgütün kendi içinde önemli gördüğü örgüt üyelerine yönelik düzenlemiş olduğu bu operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa bir önceki konuyla da örtüştürerek bir değerlendirme yapalım. Dün hatırlarsan gene programda hani biz Karabağ'da, biz Libya'da gereğini yaptık, aynısını burada da yaparız dediğimde ben bir başlık açmıştım. İzleyenler hatırlayacaktır. Dedim ki burada illa askeri, hani biz orada asker kullanmadık, sadece askeri silah tesisat anlamında destek verdik, danışmanlık yaptık ama bunların hepsinin de ötesinde istihbari anlamda orada çok önemli işler yaptık, oyun bozduk, oyun kurduk dedim. Şimdi bu Milli İstihbarat Teşkilatımızın hani gerek Karabağ gerek işte Libya'da yaptıkları zaten biliniyor. Oradaki kahramanlık herkes tarafından hissediliyor. Şimdi her yerde söylüyorum. Bugün yürüttüğün bütün mücadelede, yaptığın her türlü müdahale ve süreçte istihbari anlamda güçlü olman şart. İşte bunun da en yakın örneğini Irak ve Suriye'de yaşıyoruz. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı alana o kadar hakim ki adım atan, nefes alan her türlü teröristi anında yakalayarak, tespit ederek operasyona dönüştürüp bu sonuçları elde ediyor. Ve dikkat edersen bunlar örgütün son kalıntıları. 2014'te diye bir vurgusu vardı. Yani 10 yıllık bir mazisi olan kişi ama büyük sözde bir takım ünvanlarla sahaya sürülüyor. Ama sürülmesi önemli değil. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı Irak ve Suriye her yerinde meseleye hakim ve istihbarat anlamda operasyonel faaliyete geçtiği anda da bu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor ve bu nedenle de bu çapulcuların hepsi mağaradan, inlerden çıkamıyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yapmış olduğunuz açıklamalar için terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.